Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Kanalda mümkün olduğu kadar et pişirmenin her yönünü göstermeye çalışıyorum. Mangalda, füme fırınında, normal fırında, ocakta, su fırınında bugüne kadar birçok şekilde et pişirdik. Hatta hiç makine kullanmadan sıcak su içerisinde de et pişirmiştik, hatırlarsınız. Bugün sizlerden gelen bir talep üzerine daha önce bir kere deneme yapıp çok da böyle memnun kalamadığım bir sistemi tekrar sizinle beraber deneyeceğim. Daha önce bu videoyu ben de izlemiştim. Merakımdan da bir kere de uygulamıştım. Tabii ilk pişirmede bazı acemilikler oldu ister istemez. Bugün biraz daha tecrübeliyim. İkinci yapışım olacak. İnşallah hep beraber sonucu göreceğiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bulaşık makinesinde et pişireceğiz. Bu içeriği başka kanallarda, belki yabancı kanallarda izlemiş olan arkadaşlarımız olabilir. Sizden bu manada çok fazla talep geliyor. Abi bunu yapar mısın? Senin kanalına yakışır diye. Bugün sizi kırmıyorum. Bulaşık makinesinde et yapıyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bugün önümde çok güzel bir Dallas etim var. Şöyle göstereyim size. Yağ dağılımı çok güzel. Yaklaşık 55 gün dry age bir et. Elimde sadece bir dilim kalmıştı. Bunun için mangal yakmak istemedim. Su fırınında yapacaktım. Sonra aklıma geldi, dedim ki ya su fırını olmayan arkadaşlar için bulaşık makinesinde et pişirilir mi? Bunu da bir gösterelim. Bugün açıkçası tek bir istek olduğu için bu içeriği yapmak istedim. Önden biraz zeytinyağıyla baharatların yapışmasını sağlayacağım. Bugün yapacağımız yöntemi daha önce bir kez ben de meraktan denemiştim. İlk denememde böyle çok memnun olmadım. Sebebine gelince. Benim bulaşık makinemde 3 program var arkadaşlar. Bir tanesi 50 derece, biri 65 derece, biri 70 derece. Bazı makinelerde 2 program var. Bazılarında çok daha fazla program var. Belki çok programlı makinelerde daha gelişmiş seçenekler olabilir. Kendi makinemle yaptığım deneyimlerde 50 derece bir eti pişirmek için çok düşük bir sıcaklık. Yani çiğ diyebileceğimiz bir et. 65 derece tam orta pişmişe denk geliyor. 70 derece ise fazla pişmişe denk geliyor. Açıkçası böyle bir eti fazla pişirmek benim için katliam yani. O yüzden bugün ben 65 derecede yapmayı deneyeceğim. Normal şartlarda kendim yaptığım zaman ben yiyorsam 57 derece, ailemle beraber yiyeceksem 61-62 dereceyi tercih ediyorum. Sous vide makinesinde yaptığımız gibi tam böyle belli bir derecede sabit böyle bir imkan yok, takdir edersiniz. Bulaşık makinesi et pişirmek için yapılmış bir makine değil. Ama biz bugün oluyor mu olmuyor mu hep beraber göreceğiz inşallah. Etimi zeytinyağıyla yağladıktan sonra tuzluyorum. Biraz karabiber. Az önce sarımsak tozu atmışım bu arada. Tuz diye attım, sarımsak tozuymuş. İkisi birbirine benziyor. Arkasını da aynı şekilde yapıyorum. Şöyle kenarlarıyla da tahtamı temizliyorum. Normalde sous vide'de kullandığım gibi bir vakum poşeti kullanacağım. Vakum poşeti yoksa normal fırın poşetlerinde de yapabilirsiniz. Onlar da ısıya dayanıklı poşetler. Ama tabi ağzını çok iyi kapamanız gerekiyor. Ben tabi onu riske atmamak adına vakum makinemle ağzını mühürleyeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi etimi vakumladım. Ben bir tane ne olur ne olmaz diye yedek dikiş atacağım buraya. Evet, bu şekilde çift dikişli olarak etim hazır. Şimdi sıra geldi bunu bulaşık makinesine koymaya. Arkadaşlar, bulaşık makinesine normal bu şekilde etimi yerleştiriyorum. Herhangi bir deterjan vesaire bir şey koymuyorum. Koysam da bir şey olmaz. Fakat ben hiçbir şey koymayacağım. Buradan 65 derecelik programı seçiyorum. Bu şekilde işlemi başlatıyorum. Bizim bu kalınlıkta bir etin normal şartlarda su fırınında pişmesi için minimum 2 saat zamana ihtiyacımız var.
Şimdi bu program ortalama 55 dakika sürüyor. 55 dakika bu eti pişirmek için kesinlikle yeterli olmaz. O yüzden tek seferde olmaz. 2 seferde olabilir. Etiniz biraz daha inceyse de olabilir. Ben artık duruma bakacağım. Çünkü şöyle düşünün. 55 dakikalık bir programın tamamında sıcağa maruz kalmıyor arkadaşlar etiniz. İlk başta soğuk su çekiyor. Ondan sonra bunu ısıtıyor. Daha sonra kurutuyor. Yani bu 55 dakikanın tam verimli kullanamadığımızı hatırlatırım. O yüzden normal şartlarda bu programı 3 kere tekrar etmek daha mantıklı olacak. Ben yaklaşık bir 3 saat sonra tekrardan sizinle beraberim. An itibariyle 2,5 saat civarı oldu. Şu an artık program bitti. Artık etimizi bir kontrol edebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık bitti. Şöyle bakalım bir etimizin durumuna. Bakın arkadaşlar, etimiz şu an bu durumda. Gördüğünüz gibi sularını salmış. Gayet güzel pişmiş görünüyor. Şöyle bir tahtamızı alalım. Bir dışını mühürleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Etimiz şu an gayet güzel pişmiş gibi duruyor. Şöyle bakın. Toplamda ben 3 kez çalıştırdım programı. 50'şer dakikadan işte artık ne kadar yapıyorsa aşağı yukarı 2,5 saat civarı 65 derecede pişti. Şimdi bir etin son durumunu görelim bakalım. Paketi açalım. Oh oh. Şöyle sularını alalım. Şöyle yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi etimiz gayet güzel pişmiş gözüküyor. Rengi gayet iyi. Mühürlemenin biraz daha kısa sürebilmesi için dışını kağıt havluyla şöyle kuruluyorum arkadaşlar. Artık etimiz pişti. Şu an direkt bunu kesip yiyebiliriz. Şöyle pek göze hitap ettiğini söyleyemeyeceğim. Şu an etin içi dışı aynı renktir. Biz şöyle dışını birazcık karamelize etmek istiyoruz. Birazcık Maillard reaksiyonundan faydalanıp lezzetini artırmak istiyoruz. Bunun için yapabileceğiniz birkaç yöntem var. Bu noktadan sonra normal sous vide'de yaptığımız gibi tavada da yapabilirsiniz. Mangalda da yapabilirsiniz. Fırında da yapabilirsiniz. Veyahut da benim bugün yapacağım gibi bir tane pürmüzle de yapabilirsiniz. Bu pürmüzler mutfak pürmüzüdür. Böyle çok etin dibine kadar sokmadığınız sürece hiçbir koku, gaz vesaire hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle alevin maviden sonra tarafı tamamen güvenlidir. Çok ciddi yüksek sıcaklıklara çıktığı için böyle bir parça etlerde en kolay yöntem budur. Bir de biz bugün mevzumuz et pişirmek değil, eti pişirebildiğimizi göstermek. Yani ben tavada, fırında vesaire yaptığım zaman bazı arkadaşlar buna inanmayabilir. Bunun hiçbir pişirme etkisi yoktur. Yüzeysel yapar. Şimdi bununla hemen bir pürmüzlüyorum arkadaşlar. Bu arada tahtamı yakmayayım. Tahtamı değiştireceğim. Tahtama kıyamam arkadaşlar. Şu maviden sonrası şurası. Bakın. Şu kısım güvenli. Bu kısma kadar sokmuyoruz. Bu şekilde başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Şöyle görebileceğiniz gibi etim gayet güzel karamelize oldu. Şimdi etimi şuraya alabilirim artık. Şimdi geldik artık kesime. İçinin ne durumda olduğunu bakalım. Şöyle beraber kesip görelim. Bismillah. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etimiz gayet güzel pişmiş. İçi tam pembe pembe ve bakın şimdi sulu sulu. Arkadaşlar burada size göstermek istediğim bir şey var. Sous vide'de de aynıdır, bunda da aynıdır. Et uçtan uca aynı renk. Dikkat ediyor musunuz? Sadece en dışında yarım milim kadar az önce mühürlemeden kaynaklanan bir fazla pişmiş alan var. Geri kalan tamamı birebir eşit miktarda pişmiş. Etin ortasından bir parça aldığım zaman da yine görüyor musunuz? İkisi
eşit. Arkadaşlar bu yöntemin mantıklı olduğunu savunmuyorum. Ne kadar su israf oluyordur açıkçası bilmiyorum. 3 saat boyunca makine çalışıyor, elektrik vesaire. Yani yapmak isterseniz bunda 40-50 tane steak pişirebilirsiniz aynı anda. Onu da söyleyeyim. Eğer öyle bir şeyiniz varsa, bir organizasyon falan, organizasyonda bulaşık makinenizi kullanabilirsiniz. Şimdi müsaadenizle bir de tadına bakalım. Müsaadenizle tadıyorum. Bana göre tek eksiği çok azıcık daha tuz istiyor. Onun dışında hiçbir eksiği yok. Benim için 1-2 derece yine fazla pişmiş. 65 derece bana biraz fazla geliyor. Ama bu şekliyle birçok insana hitap edebileceğini söyleyebilirim. Arkadaşlar bunu size öneriyorum diyemeyeceğim. Sizden gelen bir isteği, bir merakı gidermek için yaptım bunu. Bence yine farklı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Eğer bu tip böyle yapmamı istediğiniz, saçma da gelse, benim denememi istediğiniz bir şeyler varsa bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunları da değerlendiririm. Gerekirse böyle bir bölümde oluşturabiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Farklı bir içerik oldu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.